Herkesin bir çizgisi var. Buna kimi para, kimi kariyer, kimi de aile der. Valverde örneğin maçını oynar, doğrudan evine gider. Kim ki o çizgiyi aşar, doğmamış çocuğuna laf eder, Federico'nun yumruğu yüzünün orta yerine iner. Cruzado la línea. Montevideo'da sokakların tozu, anne babasının gölgesinde yetişti Federico Valverde. 6 bezliyken 3 yaşında futbol oynamaya başladı. Mahalle kulübü Estudiantes de la Union'da oynuyordu. Emzik alışkanlığını atamamıştı, bir söz verdi. Şampiyon olursa bırakacaktı. Mahalleler arası turnuvada aldığı ilk kupayı kaldırıp emzikle vedalaştı. Babası bir güvenlik görevlisiydi, geceleri çalışıyordu. Akşam 8, sabah 6. Annesi seyyar arabalarla kanter içinde pazarlara kıyafet taşıyordu. Sabah 8, akşam 7. Fede'nin anne ve babasıyla vakit geçirebileceği sadece ve sadece bir saat vardı. Akşam 7 ile 8 arası. O sofra her akşam kuruldu. Valverde'nin hayatını inşa eden, onun için dünyanın en zengin sofrasında büyüdü. Hayatındaki en acımasız kişi kim sorusuna benim yanıtını veriyor. Kendisini sürekli eleştiriyor. Hayatının ilk büyük pişmanlığı da o günlere dayanıyor. Takım arkadaşları birbirlerini evlerinde ağırlıyordu. Valverde ise evlerinden ve ailesinden utandığı için çağırmıyordu. İkinci büyük pişmanlık. Mahallesinden tuttuğu takım Peñarol'e transfer oldu. 16 yaşında A takıma çıktı ama değişmeye başladı. Birkaç yıl önce imza isteyen taraftaydı. Şimdi adı söylendiğinde dönüp bakmıyordu. Mahalledeki arkadaşları değil kulüptekilerle takılıyordu. Bir gün babası onu köşeye çekip kariyerinin ilk parladığı ergenliğe girdiği günlerde var gücüyle azarladı. Kendini ne halt sanıyorsun? Beraber büyüdüğün dostlarının yüzüne neden bakmıyorsun diye bağırdı. O gün aldığı derse kadar olan tavrından hep pişmanlık duydu. Büyüdükçe ilk dostlarına, mahallesine vefalı bir fede oldu. O günlerde sesi de şimdiki gibi değildi. Sonraları Şahin lakabını alacak olsa da o günlerde Valverde'ye Pajarito yani yavru kuş diyorlardı. Sí, un rival muy complicado, ¿no? Pero por suerte se pudo ganar. ¿Qué te pidió el técnico? Que jugara y que abriera la cancha. Peñarol'de işler iyi gidiyordu ve onu idolü bekliyordu. Diego Forlán. Forlán'ın peşinden ayrılmadı. Bugünlerde direkleri sallayan şutları için topa vuruş teknikleri, gerilmeden süratli şut çekme eğitimi aldı. Daha sonra Ancelotti sağ ayağına sanki taştan üretilmiş yorumu yaptı. Danubio, Nacional ya da Defensor'a gitmedi çünkü bir Peñarol taraftarıydı. Kupa kazandı, A takımda sürekli oynadı. Peşinde artık Barcelona, Chelsea ve Arsenal vardı. Elini Arsenal çabuk tuttu. 10 günlük davetle London Colney tesislerinde denemeler alındı. 2 milyon euro transfer teklifi yapıldı. Steven Gerrard'ın reenkarnasyonu gözüyle bakılıyor, herkes transfer olmasını söylüyordu. Uruguay'daki gibi yer yatağı değil, lüks bir odası olacak, buz gibi suda değil, jacuzzi'de duş alacaktı. Ama anne ve babasından ayrılacak, dilini bilmediği kişilerle anlaşmaya çalışacaktı. Ailesinden ayrılamayacak kadar küçük, hayır diyecek kadar cesurdu. İstemedi, Arsenal'ı reddetti. Paraguay'da oynanan 17 yaş altı milli takım turnuvasındaydı. Ailesiyle gitmişti. Annesi odasını arayıp hemen buraya gel dedi. Real Madrid'den senin için geldiler. El día que el Madrid pregunta por mí también es un día de locos, que una persona del Madrid me diga estamos interesados en vos. Uzun süre annesinin şaka yaptığını sandı. Ona göre gelenler Peñarol'den olmalıydı. Belki de sözleşme vereceklerdi. O da yeni bir Nike ayakkabı hatta PlayStation alabilirdi. Resmi evraklar çıkınca işin şekli değişti. Ona ailesiyle birlikte Madrid'e taşınması teklif edildi. Bu kez hayatındaki en mutlu 3 andan ilkini yaşadı. Annesinin babasının gözlerine baktı. Oturduğu yerde kalan kadın eşine sessizce fısıldadı. Şimdi Fede'yi Real Madrid mi aldı? ...17 yaşındaydı. 5 milyon euro bedelle B takım Castilla'ya katıldı. Kendini futbolun tepesinde görüyor, kendi cümlesiyle Messi ile Ronaldo'nun karışımı olduğunu düşünüyordu. Babasının arkadaşlarıyla görüşmeyi kestiği için yaptığı uyarıyı bu kez hayat karşısına çıkardı.
Formalar değişti, soyunma odasında kıyafetler ortaya çıktı. Gucci kemerler, Nike krampon çantaları, Louis Vuitton cüzdanlar. Ve bunlar A takım bile değil, 17-18 yaşındaki B takım oyuncularıydı. O gün sadece iç çamaşırının yırtık olmaması için dua ettiğini söyledi. Herkes gittikten sonra üzerini değiştirdi. Soyunma odasının aynasına bakıp, "Federico, sen hiçbir halt değilsin," dedi. Castilla'da 36 maçta 3 gol 2 asist yaptı. Ødegaard hakimiyle birlikte oynadı. Deportivo'nun kiralık teklifi sonrası La Liga ile tanıştı. 19 yaşındaydı, 25 maçta oynadı. Tamam, gol ve asist yapamadı ama tecrübe kazandı. Bueno, como sabemos todos fue un año muy duro, no me lo merecí para jugar. Soy bastante tímido y creo que esto bueno, no es fácil tampoco tener 19 años y que en tu país estén hablando bien, sí es una motivación y es un orgullo. Transfer olduktan tam 2 yıl sonra 20 yaşında ilk kez A takıma çağrıldı. Julen Lopetegui sonra Castilla'dan hocası Solari getirildi takımın başına. İspanyol vatandaşlığı aldı, 25 maça çıktı. En mutlu 3 gününden ikincisine geldi sıra. Baba oldu. Oğlu Benicio doğdu. O güne kadar iyi oynayıp oynamama konusunda kendisine, performansına zarar verecek kadar takıntılıydı. Sonra başka bir hayatın olduğunu da anladı. Tabii bunda eşi Mina Bonino da büyük rol oynadı. Hem en büyük destekçisi hem de Arjantinli acımasız bir futbol eleştirmeni. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elendikleri maçta Valverde sonradan oyuna girmişti. Maç bitince Bonino Valverde'ye "Vurabileceğin toplardan neden çekiniyorsun? Kaleciyi içeri bile sokabilirsin," diye tepki gösterdi. İkili ikinci çocuklarının haberini aldı. Ancak bu kez süreç sancılıydı. Tahlillere göre Bonino düşük yapacak, bebekleri yaşamayacaktı. Valverde içine kapandı. Ailesi yanında güçlü durup sadece duşta yalnız kaldığı vakitlerde ağladı. Ve 8 Nisan 2023 bir Villarreal maçı. Ancelotti Valverde 59'da Benzema yerine oyuna aldı. Karşısında Villarreal'in genç orta sahası Alex Baena vardı. Villarreal skoru 3-2'ye getirince Baena Valverde'yi kışkırtmaya başladı. Farkında olmadan büyük bir hata yaptı. Elini lakabı El Halcon yani Şahin olan Valverde'nin yuvasına uzattı. "Bebeğin bile doğmayacak ahmak herif. Topunu adam gibi oyna." Baena çizgiyi aştı. Valverde bekledi, yumruğunu sıktı. Maç sonrası duşunu bile almadı, üzerini değişip doğrudan otoparka gitti. Villarreal otobüsünün yanında bekledi. Herkes onun ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. Baena gelince avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. "Çizgiyi aştın, çizgiyi aştın." Baena'yı yumruklamaya başladı. İspanyol orta sahanın elmacık kemiği kırıldı. Tüm Villarreal kafilesinin arasından yürüyüp en iyi bildiği şeyi yaptı. Soluğu ailesinin yanında aldı. Bu olaydan sonra Valverde ve eşinin yaşadığı zorlu doğum süreci medyada daha fazla yer buldu. Real taraftarı bunu kişisel algıladı. En kötü gününde bile Valverde'yi destekleyen tezahüratlar yaptı. Fede ve eşi de 14 saat süren zorlu doğum sonunda ikinci çocukları Bautista'yı sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Baena mı? O da şikayette bulundu. Federasyon bu polisin işi dedi, Madrid avukatları devreye girdi, otopark alanında kanıt yetersizliğine hükmedildi. Daha sonra Baena da bu yaşananlardan bahsetmedi. Valverde sert bir oyuncu olsa da saha dışında ilk evimizden kalma alışkanlık dediği çekingen bir yapıya sahip. Rakiple de çok münasebete girmiyor. Ama bir maçta tüm rakibin, tribünlerin tepkisi onun üzerindeydi. Riyad'da oynanan 2020 İspanya Süper Kupası finali. Real Madrid, Atletico Madrid, 0-0 dakika 115. Morata önünde kalan topu yarı sahadan karşı karşıya sürüklüyor. Bir adım daha atarsa kupa Atletico'ya gidebilir. Valverde son adam olarak Morata'yı kovaladı, çift alıp faulle durdurdu. Tüm Atletico'ların öfkesini de başında topladı. Takımı için kırmızı kartla cezalandırıldı ama değdi. Penaltılara giden maçı Real Madrid kazandı. Valverde de maç sonunda hem Morata hem Atletico camiasından özür dilerken takımım için yine olsa yine yaparım ifadelerini kullandı. Valverde futbolunu her mevkiye adapte etti. Sağ kanat bek, ön libero, merkez 8, sağ açık her bölgede istenileni verdi. Ancelotti'nin 10 gol atamazsa antrenörlük lisansımı yırtarım dediği 2022-23 sezonunda 12 gol 7 asist, geçtiğimiz yıl 3 gol 8 asistle oynadı. Futbol figürü Real Madrid efsanesi Toni Kroos da emekli olduktan sonra 8 numarasını Valverde'ye bıraktı. Mi número 8 está libre.
¿Tenéis una idea? Explain this light. Your song in the silence. La verdad, para mí es un placer dar mi número a este chico, Fede Valverde. Valverde'nin kaleciyi içeri sokan şutları bir tesadüf değil. Sağdan dalıp uzak köşeye beklenmedik golleri de. Valverde 26 yaşında. Sezonun daha orta kısmında 38 maçta oynadı. 8 gol, 4 asist yaptı. O futbolu sadece meslek olarak görmüyor. Damarlarındaki kana kadar yaşıyor. İşini yapıyor, kimseyle takışmıyor. Ama Valverde'nin çizgisini aşan olursa unutamayacakları bir ders veriyor.